Tarikat lideri bir kadın müritlerine geleneksel tıbba inanmayın, hepsi palavra dedi. Sonra ağır hastalandı, rengi maviye döndü fakat esas olay bundan sonra başladı. Şimdi bu Amy Carson, Mother God yani ana tanrı olarak bilinen Amerikalı bir tarikat lideri. Daha önce ünlü fast food zincirlerinde yöneticilik yapmış 3 çocuk annesi bir kadın. 2006 yılında ailesini terk ederek Love Has Won yani Aşk Galip Geldi adında bir tarikat kurdu ve internet üzerinden kendi inanç sistemini yaymaya başladı. Bu inanç kozmik, ilahi ve evrensel bir sevgi kavramına dayanıyordu. Kendisini 19 milyar yaşında bir varlık olarak tanıtıyor, 534. kez dünyaya geldiğini söylüyordu. Geçmiş yaşamlarında Kleopatra ve Marilyn Monroe olduğunu iddia ediyor, Robin Williams, Tupac ve Elvis gibi ünlülerin ruhlarıyla konuştuğunu söylüyordu. Klasik bir kült lideri profili. Karizmatik, aşırı iddialı, takipçilerini kolay manipüle edebilen bir lider. Müritlerine göre Amy, insanlığı 3. boyuttan 5. boyuta taşıyacak kurtarıcıydı. Doktorlara ve hastanelere tamamen karşıydı. Takipçilerine sıvı formda koloidal gümüş ve doğal karışımlardan yaptığı alternatif ilaçları internet üzerinden satıyordu. Tarikat üyeleri zamanla çoğaldı. Sosyal medya dışında bulundukları evde de 20'ye yakın üyeyle birlikte yaşıyorlardı. Hatta hem dokunduğu insanları hem de canlı yayın açıp uzaktan insanları iyileştirebildiğini iddia ediyordu. Fakat bir süre sonra kendisi hastalandı ve inançlarının onu iyileştireceğini düşündü. Kendi karışımı olan doğal ilaçlar kullanıyordu. Özellikle sıvı koloidal gümüşünü tedavi olarak çok sık kullandı. Ancak bir süre sonra ten rengi yavaş yavaş mavi renge dönüşmeye başladı. Durumu zamanla daha da kötüleşti. Bir yandan aşırı kilo vermişti, anoreksiya olmuş 35 kiloya düşmüştü ve sonunda dayanamayıp doktora götürün beni dedi. Ancak tarikat üyeleri bunu kabul etmediler. Çünkü inançlarına göre bu Amy'nin kutsal sürecini bozmak ve onu kötü güçlere teslim etmekti. Bunu onlara Amy zaten kendisi aşılamıştı. Defalarca ısrar etmesine rağmen onu hastaneye götürmediler. Hatta Amy bir noktada ya tüm bunları ben uydurduysam dese bile ikna olmadılar. Bitkin ve aşırı zayıf olduğundan yatağından kalkamıyordu. Hep yardıma ihtiyacı vardı. Rengi iyice değişti. Masmavi oldu ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Ama hikaye burada bitmedi. Müritleri cesedinin göz çevresine parıltılı göz farı sürdüler. Onu uyku tulumunun içine koyup renkli ışıklarla süslediler. Cesedi kırsalda bir eve götürdüler. Yatak odasında bir sunak gibi sergilediler. Çevresine peluş oyuncaklar, resimler ve spiritüel objeler koydular. Onun ölmediğini, yükseldiğini, boyut atladığını düşünüyorlardı. Yaklaşık 13 gün sonra 28 Nisan 2021'de cesedi ihbar üzerine gelen polisler tarafından bulundu. Ceset sanki mumyalanmış gibiydi ama hafif çürümeye başlamıştı. Bir mürit polisi aramış ve evde ölü bir kadın var diye ihbar etmişti. 7 mürit tutuklandı. Cesede kötü muamele, üzerinde değişiklik yapmak ve aynı ortamda 2 küçük çocuk olması nedeniyle mahkemeye sevk edildiler. Ancak 4-5 ay sonra tüm suçlamalar düşürüldü. Kimse hapis yatmadı. Grup dağıldı ama bazı üyelerin hala inançlarını sürdürdüğü düşünülüyor.